Sana bir soru. En son seni gerçekten ne zaman özlediler? Seni en son hatırladıkları an, varlığında kaybettikleri an mı? İnsan doğası bir şeylerin değerini kaybettiği anda anlamaya meyillidir. Ama bu yalnızca bir rastlantı değil. Senin bilinçli stratejin olsaydı nasıl olurdu? Yani insanların seni fark etmelerini ve aynı zamanda özlemelerini sağlamak bir sanat olsaydı bu sana cazip gelir miydi? Şimdi hayal et. Varlığın bir iz bırakıyor. Yokluğunsa hayatlarında derin bir boşluğa sebep oluyor. İşte şimdi seni unutulmaz kılacak ve insanlar için vazgeçilmez bir hale getirecek o çok önemli sırları paylaşmanın zamanı. Bu oyunu kuralına göre oynamaya hazır mısın? Hazırsan başlayalım. Oyunun birinci kuralı. Kendini uzaklaştırma sanatı. İnsanlar sen onların hep yanındayken sana olan ihtiyaçlarını fark etmede zorlanabilirler. Şöyle düşün, gözünün önünde olan bir şeyi özler misin ya da sürekli yanında olan birini özler misin? O yüzden de sürekli erişilebilir olduğunda sıradanlaşırsın. Ama ne zaman ortadan kaybolduğunda varlığının eksikliği onlar için bir uyanış olacaktır. Bazen küçük şeyler yapabilirsin. Mesela telefonda sürekli ulaşılabilir olma ya da bir arkadaş grubundaki her toplantıya gitme. Her yerde sen olmak zorunda mısın ya da sürekli kendini göstermek zorunda mısın? Biraz bunu düşün. Unutma ki sıradan insanları kimse özlemez ve sen her zaman ulaşılabilir olduğunda dünyadaki en sıradan insan olacaksın. Yavaş yavaş kendini gizlemenin zamanı geldi. Bu oyunun ikinci kuralı gizemli olmanın çekiciliği. Bırak artık şu kendinle ilgili her şeyi anlatmaktan. Ay ben çok açığım, ben kendimi ifade etmeyi seviyorum. İşte aman insanların kafasında bir şüphe kalmasın. La bırak kalsın. Kalsın ki seninle ilgili bir şeyleri merak etsinler. Şöyle düşün, masanın üstünde her şey varken yiyeceğin yemekle alakalı bir sonra yiyeceğin yemeği düşünür müsün yoksa o anda karşına gelenleri mi yemeye odaklanırsın? Her şeyi altın tepside sunmayı bırak. Evet biliyorum bazen hepimiz bu hataya düştük zaman zaman. Ve altın tepside sunduk sanki bunu çok güzel bir şeymiş gibi yaptık. Ama ne oldu? Her şeyi öğrendikleri anda basıp gittiler ya da seni sıradanlaşmış bir şekilde algılamaya başladılar. Bunu yapmanın da küçük taktikleri var tabii. Mesela başından geçen bir olayı anlatırken tam böyle en heyecanlı yerinde neyse ya bu uzun hikaye sonra devam ederiz gibi kes. Ondan sonra da etrafındaki insanların o hikayenin devamını dinlemek için nasıl sabırsızlandığını izle. O yüzden biraz gizem yarat ve her şeyi biraz önce dediğim gibi altın tepside sunmaktan vazgeç. Ve bu oyunun üçüncü kuralı, benim en sevdiğim kural. Kendini biraz değerli kıl. Herkese sürekli yardım eden ve zamanını cömertçe paylaşan biriysen bu tabii çok güzel bir şeymiş gibi geliyor ama aslına bakarsan berbat bir şey. Çünkü insanlar bunu artık senin görevin gibi görmeye başlayacaklar. Ve sen 100 tane iyi şey yapsan da o bir tane yerde yapmadığın zaman o 100 şey silinip gidecek ve o bir tane şey akıllarda kalacak. Ya sen de bunu yapmamıştın. Sana bir ihtiyacımız oldu, şöyle şöyle davrandın falan gibi tepkiler almaya başlayacaksın. O yüzden varlığını ve yardımlarını kısıtla. Her an herkese yardım etmek zorunda değilsin. Herkese değerli vaktini harcamak zorunda da değilsin. Unutma ki sürekli ulaşılabilir olursan ilk maddedeki gibi ve aynı zamanda sürekli insanların peşinden koşup onlara yardım etme ihtiyacı ve bunu da onlara gösterme ihtiyacı taşırsan aslında vermek istediğin ya da verdiğin mesaj karşı tarafa ben o kadar boş biriyim ki zamanımı gelip istediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Yardımlarımı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sen gerçekten bu musun? Ya da böyle birini sen olsan özler miydin? İşte burada da dördüncü madde devreye giriyor. Onları biraz kendi haline bırak. Sürekli birilerinin peşinden koşarsan, bir grubu toplamaya çalışırsan ve aynı zamanda onlara bir şekilde yardım etme noktasında müdahil olmaya çalışırsan sonunda ne olur biliyor musun? Onlar seni hafife alır. Biraz geri çekil ya. Biraz kendini geri çek. Geri çekildiğinde o yarattığın boşluğun farkına varacaklar ve o boşluğu doldurmaya çalışacaklar. Yani onlar senin üstüne gelmeye başlayacak. Bunu yapmak için şöyle düşün. Her yerde fikrini paylaşan biriysen ya da her toplantıda fikrini paylaşan biriysen bir toplantıda sessiz kal. Ve insanların sana şunu sormasına izin ver. Bu konuda senin düşüncen ne? O zaman seni hatırlamaya başlayacaktır. Beşinci kural bu oyunda duygusal iz bırak. Öyle sıradan şeyler yapma. Gerçekten mesela birine bir hediye alacaksan aranızdaki özel bir günü hatırlatacak, ona atıfta bulunacak ya da bir anıyı hatırlatacak bir hediye yapmaya çalış. Yani daha özel şeyler yapmaya çalış. Unutma ki insanlar özel olan şeyleri hatırlar. Sıradan şeyleri kimse hatırlamaz. Yani herkes bilir
sevgilisine bir gömlek almayı, bir atkı almayı ya da ne bileyim işte bir tek taş pırlanta almayı, bilmem ne almayı. Geç bunları, daha yaratıcı, daha iz bırakan ve ikinizin arasındaki anılara dokunan hediyeler seçmeye çalış. Bunu özel hayatında da yap, sosyal hayatında da yap. Böylelikle onların hayatında iz bırakmaya da başlamış olacaksın. Ve oyunun 6. kuralı, kendine has bir tarz yarat. Ya bak, böyle küçük şeyler yapabilirsin. Mesela sadece arkadaşlarına hazırladığın özel bir kahve tarifin olsun. Ya da senin karışımını yaptığın özel bir çay tarifin olsun ve onlarla buluştuğunda, sadece onlarla buluştuğunda bunu ortaya çıkar ve onların da kafasında senin belirli şeylerde kendine has bir tarzın olduğunu yavaş yavaş yerleştirmeye başla. Çünkü insanlar kendine has tarzları olan insanları özlerler ve hatta takip ederler. O yüzden sıradan şeyleri herkes yapar. Kendine has bir tarz yaratırsan gerçekten onların hayatında da iz bırakmaya başlarsın. Ve dediğim gibi öyle uber puper şeyler düşünmene gerek yok. Sadece basit bir kahve tarifi ya da sadece basit bir çay tarifi. Ben her zaman böyle çay içerim gibi bir algıyı çok rahatlıkla yaratabilirsin. Yani basit düşün. Karmaşıklaştırmaya hiç gerek yok. Ve tabii geri dönüşlerini güçlü kıl. Bu da bu oyunun 7. kuralı. Evet, belirli bir süre ortadan kaybolabilirsin. Ve o kaybolduğun anlarda kendini besle, yeni bir şeylerle uğraş, yeni bir hobi edin ya da hayatında yenilik olan şeyler yaratmaya çalış ki geri döndüğünde o dönüşün çok güçlü olsun. Bu da insanlarda bu kadar kısa sürede bunu nasıl başardın sorusunu uyandıracaktır ve onu sana soracaklardır. Orada yaşayacağın keyfi şöyle bir düşünsene. Yani kısacası sana anlattığım bu tiyolarla birlikte insanların seni özlemesi sadece bir tesadüf ya da rastlantı değil, bilinçli bir strateji de olabilir. Tabii unutma, bu sadece bir manipülasyon oyunu da değil. Bu kendine olan saygının dışa vurumu da aynı zamanda. Onlara senin varlığının ne kadar onların hayatında değerli olduğunu göster ve yokluğunda da nasıl bir boşluğa düşebileceklerini onlara yaşat. Ancak bu sırları hayatında uygulamadan önce gerçekten kendini bir keşfetme yolculuğuna çık ve ne kadar özel biri olduğunu önce kendine kabul ettir. Artık biliyorsun, iz bırakmanın ve özlenen kişi olmanın sırlarını bu videoda seninle paylaştım. Eğer bu video sana değer kattıysa o zaman beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutma. Şimdi sana soruyorum. İlk adımı ne zaman atacaksın? Hadi gel yorumlarda konuşalım. Ve unutma, hayat sahnesinde iz bırakanlar asla unutulmaz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine iyi bak.